Kreş örgü atölyesinden merhaba. Bugün U yelek öreceğiz. 2 tane birbirinin aynısı olan parça öreceğiz ve onları birleştirip bir yelek oluşturacağız. Bedenlere göre ne kadar zincir çekmeniz gerektiğini anlatacağım. Şimdi ip ve tığ hakkında bilgi vermek istiyorum. İpim şöyle orta kalınlığa yakın, yani çok da kalın değil. Orta kalınlıkta bir ip, 3,5 numara tığla örülebilen bir ip. İplerinizin etiketi üzerinde hangi numarayla örüldüğü yazar. Ona uygun bir ip seçmeniz yeterli. 3,5 ya da 4 numara tığ için şimdi size zincir sayılarını ve trabzan sayılarını vereceğim. Eğer small ya da medium bedenseniz 75 zincir. Eğer large ya da x large bedenseniz 90 zincir çekiyoruz. Sonra ekstra kalan zincirimizi nasıl yok edeceğimizi de göstereceğim. Yeleğimizi şu şekilde öreceğiz. 1, 2, 3 zincirle başlıyorum. İlk boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorum. Bakın hemen yanındaki boşluğun içine bir tane daha trabzan. Yan boşluğa bir tane daha trabzan. Yan boşluğa bir trabzan. Yan yana boşlukların içine trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Kaç tane trabzan yapacağım? Eğer small ya da medium bedenseniz trabzan sayılarımız çift sayı olacak burada. 32 tane trabzan yeterli olacak. Large ya da x large'sanız buraya 38 tane trabzan yapmanız yetecektir. 32 trabzan yaptım small ve medium beden için. 38 tane de large ve x large için yaptınız. Ben ölçü vereyim burada small ve medium beden için. Buradan buraya 23 santim. 26-27 de x large ve large beden için uygundur. Boşluğumuzun içini çengelli iğneyle, şöyle çengelli iğneyle tutturalım. Burayı, bu arada buradaki trabzan sayımız çift olmak zorunda, tek sayı değil. İçine şunu yapıyoruz. Aynı boşluk içinde çalışacağız. Bakın aynı zincir boşluğu içinde. 1-2 tane trabzan, 2 trabzan aynı boşluğa, 2 zincir ve aynı boşluğun içine yine 2 tane trabzan yapıyorum. Köşe oluşturuyorum yani kısaca. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Burayı çengelli iğne ile belirledim. İpi tığın üzerine alıyorum. Artık bu boşluğun içinden çıkıp yan boşluğa geçiyorum. Bir ara oluşturacağım. 1, 2, 3, 4, hep yan yana boşluklara, 5, 6, 2 köşe arasındaki mesafeyi ayarlıyorum. 7, 8, yani bu kol altımız, koltuk altı bölgesi oluyor burası. Kol altı bölgesinde bir genişlik oluşturuyorum. 9 tane yaptım. 10'uncuyu yine çengelli iğnemle belirliyorum. Eğer bedeniniz büyükse burada 9 tane trabzan değil, tek sayı olacak. Ya 11 ya 13 tane trabzan yapıyorsunuz. Large beden 11, x large 13 tane yapabilir buradaki boşluğu. Şimdi bir sonraki boşluğumuzda köşe oluşturuyorum 9 tane trabzandan sonra. 10. trabzanın içine 2 trabzan, 2 zincir ve buraya tekrar yine 2 tane, çok sıkı örüyorsanız aradaki şu zinciri 3 tane tutabilirsiniz. Hemen yine yan boşluğa 1, onun yanına 2, 3, 4, 5, yani burada kaç trabzanla başladıysanız 34, 40 neyse burayı da o kadar yapıyorsunuz. Eşit trabzan sayısı olacak. Evet, buraya da eşit sayıda trabzan yaptım. Artan zinciriniz varsa burada şöyle hemen makasla kesebilirsiniz. Bakın çok dipten olmamak şartıyla. Kestiniz. Şuradan bakın. Bitti. Şimdi birinci sıra metodunu anlatacağım. 4 zincirle başlanır birinci sıraya. Burada bir tane boşluk atlayarak gideceğiz ama atlayacağımız boşluk
şu ilk baştaki trabzan tepesindeki boşluk olmayacak. İkinci trabzanın hafif sol üstündeki boşluğu atlıyorsunuz. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına batıyorsunuz. Buraya dikkat etmezseniz model sağa doğru genişler. Bir zincir, bir boşluk atla, bir zincir, bir boşluk atlıyoruz. Trabzanlarımızı köşe noktasına yani çengelli iğne ile belirlediğimiz kısma gelene kadar ilerletiyoruz. Evet, buraya da eşit sayıda trabzan yaptım. Artan zinciriniz varsa burada şöyle hemen makasla kesebilirsiniz. Bakın çok dipten olmamak şartıyla. Kestiniz. Şuradan bakın. Bitti. Şimdi birinci sıra metodunu anlatacağım. 4 zincirle başlanır birinci sıraya. Burada bir tane boşluk atlayarak gideceğiz ama atlayacağımız boşluk şu ilk baştaki trabzan tepesindeki boşluk olmayacak. İkinci trabzanın hafif sol üstündeki boşluğu atlıyorsunuz. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına batıyorsunuz. Buraya dikkat etmezseniz model sağa doğru genişler. Bir zincir, bir boşluk atla, bir zincir, bir boşluk atlıyoruz. Trabzanlarımızı köşe noktasına yani çengelli iğne ile belirlediğimiz kısma gelene kadar ilerletiyoruz. Köşe noktasına yaklaşıyorum. Bir zinciri çektim. Bakın şimdi. Bir boşluk atladım. Şuraya geldim. Bakın. Buraya geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Göbeğe geliyorum. Bakın tam köşe noktasına. O 2 zincir ya da 3 zincir çektiğimiz bölüme geliyorum. Onun içine bu kafesli sırada olduğum için birinci sıra metodumuzda bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Toplam 4 trabzan. Aralarda birer tane zincir var bakın. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Burada bir boşluk atlıyorum. Şuraya geçiyorum. Göbeğe toplam aralara birer zincir çekilmiş 4 trabzan yaptım. Bir zincir, bir boşluk atla, devam ediyorum. Bir zincir, bir boşluk atlıyoruz. Diğer köşeye doğru ilerliyorum bu şekilde. Burada yine bir boşluk atladım, buraya geldim. Ve bakın göbek kısmı, bir zincir. Bu göbeğe de aynı şekilde bu köşeye de bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir. Toplamda 4 trabzan, aralara birer zincir. Tekrar bir zincir, bir boşluk atlıyorum. Kafesleri yapmaya devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar bir boşluk atlayarak, aralara birer zincir çekerek kafesler oluşturuyorum. Bu bizim birinci sıra metodumuzdu. İlerliyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde bir zincirle mutlaka en son trabzanın tepe noktasına bir trabzan yaparak ikinci sıra metoduma geçiyorum 3 zincirle. Şimdi başlangıçta 3 zinciri çektim. Bunu birinci trabzan kabul ediyorum. İkinci trabzanı boşluğa yapıyorum. 1-2 trabzan oluştu. Tüm kafeslerin içine bakın 1-2. 2 tane trabzan yapacağız. Tüm kafeslere 2 trabzanla dolduruyoruz. Yine köşeye gelene kadar bu metodu sürdüreceğiz. Kafeslerin içi 2 trabzanla doluyor. Geldik köşeye. Bakın burada 4 trabzan var boşlukları olan. İlk boşluğu, ilk V şeklindeki boşluğu yani şunu 2 trabzanla dolduruyorum. Bakın ilkini 2 trabzanla dolduruyorum. İlk boşluğu.
Şu ortadaki göbekteki V şeklindeki boşluğuysa 2 trabzan, 2 zincir ve yine aynı boşluğun içine 2 trabzan yaparak köşe keskinliğini oluşturuyoruz. Bu şekilde. Yandaki kafesi de V şeklindeki yine 2 trabzanla dolduruyorum. Ve sonrasında yine tüm boşlukları 2'şer trabzanla dolduruyorum diğer köşeye ulaşana kadar. Yine diğer köşeye geldik, bu köşeden döndük. İlk boşluğumuzu 2 tane trabzanla doldurduk. Orta boşluğu yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan aynı boşluğun içine yapılıyor. Hemen yan boşluklara 2'şer trabzan. Bütün boşluklar bundan sonra sıra sonuna kadar 2'şer trabzanla dolduruluyor. İkinci sıra metodunu da böylelikle göstermiş oluyorum. 4 zincirle yukarı çıktım. Model 1 ve 2. sıranın tekrarı şeklinde ilerleyecek dedim. Tekrar 1. sıra metoduma dönerek birer boşluk atlayarak kafesler oluşturmaya başlıyorum. Burada köşeyi de göstereyim. Sonra artık siz 1. ve 2. sırayı tekrar izleyerek, eğer anlamadıysanız, modeli yukarıya doğru oluşturabilirsiniz. Bakın, şöyle ilerliyorum. Bir boşluk atlıyorum. Buraya geliyorum. Böyle. Sonra şu göbek kısmına bir boşluk atlayarak bir tane trabzan, bir zincir, bir tane trabzan, bir zincir, bir tane trabzan, bir zincir ve yine bir tane trabzan yapıp şu boşluğun orta kısmına tekrar bir zincir çekip buradan bakın ikinci boşluğa gelerek normal ortadaki kafesli alanı oluşturuyorum diğer köşeye gelene kadar. Bakın böyle bir görüntü oluşuyor. Burada da bakın yine ortaya geldiğinizde bir tane trabzan yaptım. Yine bir zincir, bir trabzan. Toplam 4 trabzan, aralara birer zincir çekilmiş şekilde. Sonra bir zincir çekip buradaki ilk boşluğu atlayıp tekrar bu şekilde devam ediyoruz. Arada 2 trabzan kalmış oluyor gördüğünüz gibi. Bu metotla 1. ve 2. sıra metodunu ilerleterek yeleğin çevresini büyütüyoruz. Evet, 2 tane U şeklinde parça ördük. Burada genişlik ne olacak? Birazdan üzerinizde ölçü almayı göstereceğim ama ben şuradan şuraya kadar 38-40 beden için uygundur bu. 40 beden için biraz daha fazla örmeniz gerekebilir. Buradan buraya ölçümüz 50 santim. Yani yeleğin çok yapışık olmaması gerekiyor. Birazdan nasıl ölçü aldığımı göstereceğim size. Üzerimde 2 tane aynı parçayı örüyorsunuz. Örgünüz bittikten sonra arkadaki şu bölgeyi, şurayı dikiyorsunuz. Komple diktiniz. Burayı komple dikiyoruz. Bu şekilde döndürüyorsunuz. Ve bakın, yeleğiniz hazır. Bu 40 beden için küçük olur. 36-38 beden için uygundur. Bakın şimdi üst tarafları da böyle dikeceğiz ama şuraya kadar. Yani şurada belli bir parça omuzumuzu çok dikmiyoruz. Şuraya kadar dikeceğim. Şöyle bir açıklık bırakıyorum. Açıklık kalacak. Çünkü bedeniniz büyüdükçe buradaki omuz ölçüsü de büyüyecek. Hepsini dikemezsiniz. Dolayısıyla şöyle küçük bir bölümü dikip ondan sonra diğer tarafı böyle şal yaka gibi bırakacaksınız. Böyle bu şekilde bitireceksiniz. Sonra giymeye hazır hale gelecek. Şimdi nasıl ölçü alıyoruz onu göstereyim. Bakın şimdi ölçüyü nasıl almanız gerektiğini göstereceğim. Şöyle bir parça var elinizde. Bunu bu şekilde giyiyorsunuz üzerine. Buraya kadar dikiyorsunuz ve burayı böyle yaka olarak açık bırakıyorsunuz. Bu arada eğer bu sizin gözünüze kısa gözüktüyse
ya da önden darsa, beklediğinizden daha dar olduysa etrafını bir kere ya da 2 kere daha geçiyorsunuz. Eğer boyu daha uzun tutmak istiyorsanız bu sefer sadece şu alt tarafın etrafında geçebilirsiniz. Bakın, şu aşağı tarafın şurasından başlayarak buraya kadar gidip gelebilirsiniz. Bir sıra komple trabzan, bir sıra kafes şeklinde. Böylece boyunu da uzatmış olursunuz. Bunu bence size tavsiyem, ortaya şu bakın, şu dikişleri yaptıktan sonra, yani ortayı diktikten sonra şu alt tarafta boyu uzatmak, yani komple örmek burayı. Arkada orta kısmı şöyle birleştirdim. İki tarafı nasıl birleştirdim? Bakın, burada boşlukların üzerine bir sık iğne, trabzanların üzerine bir sık iğne birleştirdikten sonra yaparak iki tarafı da birleştirdim. Burası arkaya denk gelen kısım. Şöyle göstereceğim. Burası arka taraf. İsterseniz en son bittikten sonra yaka etrafında düzgün durması için bir sık iğne ya da yarım trabzan şöyle şuraya geçebilirsiniz. Yine aynı şekilde aşağıya da geçebilirsiniz, böyle dediğim gibi.